O zaman Tayland'a hoş geldiniz. Adada hiçbir yaşam yok. Sadece maymunlar var. Allah'ım, film gibi bir yere geldik. Bakar mısınız? Zümrüt yeşili bir deniz. Çok güzel yerde kalıyoruz. Benim buradan hiç gidesim gelmedi. Bizden başka koca adada kimse yok. Düşük dönemde gelsen ya da erken alsan 30 dolara falan geliyor, kahvaltı dahil. Asıl noktayı şimdi bulduk. Buradan çok güzel manzara izleniyormuş. Arkadaşlar bakar mısınız? Tertemiz denizler, harika korunmuş resifler ve şu karenin güzelliğine bak. Ya insan dayanamıyor. Şöyle bir yürüyelim. Bir su bu kadar nasıl temiz olur diye insan düşünmeden edemiyor. Sizlere iyi seyirler. Bize de harika bir Tayland gezisi olsun. Hemen başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Günaydın, günaydınlar hanımlar beyler. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun koşturmalı bir sabahında Tayland'daki harika bir güne başlamak üzere. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Gönlünüzcedir. Ben çok mutlu, çok heyecanlıyım. Daha önce hatırlarsınız buraya nasıl geldiğimi anlattığımda sizlere buralara hiç gelmediğimi, şu an Tayland Malezya sınırında Koh Lipe adındaki bir adada olduğumu söylemiştim. İşte bu kadar güzel bir adadaya ilk gün neler yaşadığımı önceki bölümde anlatmıştım. Ne zaman video çeksem yanımda bir gürültü oluyor. Bugün ise harika bir adalar yolculuğuna çıkacağız. Burada turlar var, farklı farklı gün içerisinde anlatacağım. Biz bir tanesini satın aldık. Bize özel bir tekne olacak. Hatta uzattık. Onu direkt gün batımı da göreceğiz. Böyle güzel keyfini çıkararak akşama kadar bizi gezdirecekler. Öğle yemeği de dahil olacak. Ben de sizlere bak bu sıcakta drone'umu da aldım yanıma. Hem görsel güzellik, hem suyun altı, hem gökten vesaire derken harika video yapmayı planlıyorum. Sizler ekranlarınızın başında keyif alacaksınız. Biz de kahkahalar, çığlıklar ve güler yüz eşliğinde harika bir gün geçireceğiz Tayland'da. O yüzden hanımlar beyler sizlere iyi seyirler. Bize de harika bir Tayland gezisi olsun. Hemen başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Günaydın Burçin Hanım. Heyecanlı mısınız? Evet. Bugün artık tam anlamıyla resiflere doyacağız. Ama bir sorunumuz var. Her yerde deniz anası varmış. İnşallah bugün onu olabildiğince az göreceğiz. Ki çok, bakın yıllardır gezerim. Hayatımda ilk defa öğrendiğim bir şey var. Bugün kullanırken size anlatacağım. Şok olduk. Şok olduk yani. İkimiz de böyle bir şeyin varlığından bile haberdar değildik. Uyandık böyle bir yerden. Şimdi teknemize doğru gidiyoruz. Herkes sabah koşuşturması içinde. Baksanıza. Tezgahlar kurulmaya başladı. Bir yandan da tekneler turistleri turlara götürmek üzere limanlara yanaştı. Burası küçücük bir adaydı. Buraya biz Malezya'nın Langkawi adasından 2 saatte geldik teknelerle. Ve isterseniz bu sınır noktasından geldikten sonra Tayland'ın Phuket'tir, Phi Phi'dir, Krabi bölgesidir. Hepsine gidebiliyorsunuz. Minicik bir yer ve en ünlü caddesi de buydu. Önceki bölümü izlerseniz Koh Lipe'ye, ki neredeyse hiç Türk görmedik. Ya bir tane falan gördük değil mi? O kadardı. Hiç tercih edilmiyor burası ama bence muhteşem. Çok beğendim. Otelden çıkıyorsun. Bakın geldiğiniz yere. Şu güzelliğe bakın. Sizi böyle bir deniz karşılıyor. Bu nasıl bir sabah diyorsunuz içinizden ve bunun çok daha güzellerini göreceğiz bugün inşallah. Bu arkadaş da bizi tur aldığımız acentede çalışan birisi. Teknemize kadar getirdi. That's our boat. Thank you. Savadika. Hi brother. Jack Sparrow. Nasıl gidiyor? Abi şunu gördüysen mutluluk vardır. Bunun bastonları böyle uzun oluyor teknenin. Önü Tayland tekneleri olarak geçiyor. Hadi bakalım teknemize geçelim. Muhteşem bir gün olsun. Ve teknemize hoş geldiniz. Böyle bir teknemiz var. Ne duş ne tuvalet hiçbir şey olmuyor. Tahtaların üstünde oturarak gidiyorsun. A, B, C, D diye turlar var. Bu adanın etrafında 2 ana büyük ada var. Bunların etraflarındaki resif noktalarında dalış için rotaları değiştirip planlar yapıyorlar. Biri A oluyor, biri B oluyor, biri C oluyor şeklinde. Genelde de kişi başı 800 baht oluyor. 1 dolar da 31 baht şu anda. Oradan hesaplamasını yaparsınız öğle yemeği dahil ama öğle yemeğinden çok bir şey beklemeyin. Genelde sizin seveceğiniz yemekler olmuyor. Bu şekilde sabah sizi alıyorlar, akşama kadar gezdiriyorlar. Hadi bakalım iyi seyirleriniz olsun dostlar.
Şimdi ilk durağımızın olduğu yere geldik. Burası işte bu adayı pazarladıkları en ikonik yerlerden bir tanesi. Böyle taş oluşumları üst üste gelmiş patlamalardan sonra rastlantısal bir şekilde fotojenik de bir ambiyans yaratmış. Bakar mısınız mesela şuraya, resmen konmuş gibi kocaman taş. Burayı şimdi böyle bir görüyorsunuz. Ondan sonra yola devam ediyoruz. Allah'ım, film gibi bir yere geldik. Bakar mısınız? Zümrüt yeşili bir deniz. Bir tarafta şahane ormanlar, hiçbir yapılaşma yok. Bu gördüklerinizle şu taraftakiler resifler. Zaten bunun için geliyorsunuz. Su altı canlılığı o kadar güzel ki. Şimdi burada bir mola vereceğiz. Hem yüzeceğiz hem de birazcık beach'te, plajda falan zaman geçiririz. Harika bir yer. Elimden geldikçe de çekip anlatırım zaten. Heyecanlıyım, böyle yerlere gelmeyi çok seviyorum. Hadi bakalım neler bizi bekliyor. Ya arkadaşlar, bakar mısınız? Bizden başka koca adada kimse yok. Bütün plaj bize kaldı. Az önce şuralarda yüzdüm ama istediğim denizin altındaki o renkleri yakalayamadım. Tekneler geçtiği için birazcık da öğlen saatleri oldu. Bulanmıştı. O yüzden çok kamerayı suya sokmadım. Başka yerde yine denerim hakkımı. Ama şu koyu, özellikle uç kısmını bir göstermek istiyorum. Bak gelin. Adada hiçbir yaşam yok. Sadece maymunlar var. Az önce sesleri geliyordu. Arkadaşa diyorum, köpek mi var adada diyorum. Hayır, monkey diyor. O yüzden hiç el değmemiş bakir yerler. Çok güzeldi burası. Ve bunun gibi daha bir dünya yer göreceğiz. Gidelim bakalım. Çok güzel bir adaydı. Burada hiç kimse olmadan bir saat falan zaman geçirdik. Yüzdük, manzaranın keyfini çıkarttık. Bir sonrakine gidelim bakalım. Hepsi böyle çok keyifli olacak. Zaten en son genel bir yorumumu da yapacağım. Çünkü diğer birçok yeri de gördüm Tayland'da. Ona göre birlikte kıyaslamasını yaparız. Sizlere de iyi seyirler olsun. Çok güzel bir yere geldik. Teknemizi park ettik. Bakın aşağısı tamamen resifler. Buranın harika olacağını yukarıdan baktığında anlıyorsunuz zaten, eminim. Buranın ama mesela plajı yok. Tamamen dalış için durduğumuz duraklardan birisi. Hadi bakalım su altı manzarası nasılmış. O zaman Tayland'a hoş geldiniz.
Kefal. Balıkları buraya. Bizim kaptan çıldırdı. Göremem. Dalmaya başladı. Bir tane şöyle kefal vurdu. Abi aşağıda o kadar çok... Aa orada da balıklar var. Hep kefal vurmuş. Allah. Öyle atmasın. Bakar mısınız balığın bolluğuna? Bunu 5 dakikada vurdu. Aşağıda her yerde balık var. Niyeyse gitti kefal vurdu. Mesela şey vurmuyor. Buranın balıklarından vurmuyor. Yani tropikal balık vurmuyor. Onu anlamadım. Aşağısı zaten yıkılıyor. Böyle bir bolluk yok. Koçum best benim be. Hadi bakalım. Bakar mısınız? Öğlen yemeği yemeye geldiğimiz ada böyle bir yer. Tayland'da çok bunu organize ederler. Ulusal parkların ortasına bir tane böyle ana ada kurarlar. Genelde de insanlar duş, tuvalet ihtiyaçlarını, yeme içme ihtiyaçlarını bu adalarda giderirler. Böyle şahane bir yerdeyiz. Şimdi bak 2 saat falan burada kalacağız. Şöyle bir önce size burada takdir ettiğim bir şey söylemek istiyorum. Bu coğrafyayı çok iyi korumuşlar. Diğer yerler gibi değil. Hatta adada diyor herhangi bir diyor çöp atarsanız 5000 baht cezası var. Bayağı iddialı da bir para. Burası da bizim yemek yiyeceğimiz yer. Böyle küçük bir tane restoran gibi bir şey yapmışlar. Ama siz bu turu aldığınız zaman öğlen yemeği de dahil oluyor ve size genelde bu pad thai'yi falan veriyorlar. Bildiğiniz işte kızarmış pilavlar vesaire var. Biz aynı zamanda şöyle noodle'lar almıştık. Bunlar daha garanti oluyor çünkü. Damak tadı ve doyma anlamında. Burada sıcak su var demişlerdi. Direkt buradan sıcak suyu şimdi alacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra ada Maymun Adası diye geçiyor. Maymunları sevmeye gideriz. Hadi bakalım afiyet olsun. Yemeği yedik. Artık böyle biraz dinlenme, yatış, deniz, kum, güneş keyfi yapma saati. Çok güzel bir adaymış. Olabildiğince de az tekne geldi. Anlamadım neden böyle. Yani çok da iyi bir turizm var aslında. Baksanıza yani 5-10 tekne ya var ya yokuz. Karşıda gördüğünüz yer şurası Koh Lipei'di. Haritada gösterdiğim diğer yerlerde diğer adaları bakın. Bir tanesi şu, diğeri de bu. Böyle hepsinin içinden böyle dolana dolana geziyorsunuz. O kadar güzel ki hani bir şey anlatasım gelmiyor. Bir yandan da bildiğim her şeyi anlatmak istiyorum. Birazcık anın da keyfini yaşamak istiyoruz çünkü. Bakın burada kimler var? Maymun Adası olarak geçiyor burası. O yüzden bu arkadaş şu an benden yiyecek bir şey bekliyor ama vermeyeceğiz tabii ki. Yoksa devamını isterler ve üzerinize de atlayıp hatta çantayı falan yokluyorlar. Bu bir aileymiş. Böyle beraber takılıyorlarmış. Az önce burada yaşayan insanlar onu söyledi. Hatta şu tarafta da var bakın birkaç tane. Ne yaptınız? Nasıl geçiyor ada hayatı? Umarım memnunsundur. Var ya biraz yaklaştım. Oh yaptı bana. Korktum. Üstüne atlasa ısırsa direkt tetanozluksun. O yüzden her zaman dikkat etmek lazım. Bakar mısınız geldiğimiz yerin güzelliğine? Biraz da burada yüzerim. Dinleniriz biraz uyuruz. Keyif yaparız. Tayland'da zaten başka ne yapacaksın? Çok iyi ya. İşte böyle bir adaya getirdi kardeşimiz bizi. Yahu bu gördüğüm şey gerçek mi dedim. Bu kadar temiz, bu kadar güzel bir deniz olabilir mi? Bakın beyazdan turkuaza sonra masmaviye bir geçiş var. Şahane. Gerçekten çok çok güzel yerler. Dibimiz düştü. Şimdi şu yukarıya doğru çıkacağız. Manzara noktası varmış. Tepeden adanın diğer tarafını görüyorsunuz. Çok bir manzarası yok.
Ama şu ilk gördüğümüz yer müthişti. Bence oraya gidelim. Burada hiç zaman bile kaybetmeyelim. Hadi gelin. Asıl noktayı şimdi bulduk. Buradan çok güzel manzara izleniyormuş. Arkadaşlar bakar mısınız? Tertemiz denizler, harika korunmuş resifler ve en ilginci doğaya o kadar sahip çıkıyorlar ki hiç çöp görmüyorsunuz. O yüzden bu bölgenin insanını çok tebrik ettim. Hem çok sıcakkanlı insanlar hem de doğalarına çok saygı gösteriyorlar. Ve bu gördüğünüz renkler gerçek ya. Şuraya bak. Mavi, yeşil, beyaz. Her tonu görebiliyorsunuz. Son zamanlarda gördüğüm en güzel yerlerden biri oldu. Ya insan dayanamıyor. Şöyle bir yürüyelim. Bakın arkadaşlar, adım attığım yerlerin güzelliğine bakın. Yani bir su bu kadar nasıl temiz olur diye insan düşünmeden edemiyor. Böyle bakın, yaklaşık 100 metre kadar resiflerin olduğu noktaya yürüyebiliyorsunuz. Maldivler gibi ya resmen. Ya burayı gerçekten çok beğendim. İyi ki gelmişiz. Daha önce ben de hiç gelmemiştim buralara. İlk defa geliyorum. Kesinlikle geldiğimize değdi. Bu kadar hızlı olabilir mi ya? Balık tuttuk. Balık da almıştık bu turun içine. Şimdi akşamüstü balık tutma olayı yapıyoruz ama atar atmaz yakaladı. O kadar çok balık var ki. Yani bu bir 70-80 kilo olabilir Burçin. Zor çekiyorum. Hiç geliyor şimdi 20 gram. Ama ne kadar hızlı yakaladı ya. Aha geldi Burçin. Bak. Small fish. Small fish. Ama saniyesinde. Şimdi böyle balık tutup akşam pişireceğiz. Okay. Aha. Gitsin. Diyorum nerede diğer balıklar diyorum. Uyuyorlar diyor. Yani böyle oltayla tutulmuyor. En iyisi dalmak. Bir de onu deneriz olmadı. Ama bu akşam o mangal yanacak. Tayland'da da olsak. Bak Çinlileri öyle bir oyalıyorlar ki vermişler oltaları. Sadece yukarı indirip kaldırıyorlar ya da ya da döndürüyorlar. Kareye bakın. Hiçbir umutları yok, resmen sadece adamın tutmasını bekliyorlar. Bu Çinliler garip ya gerçekten. Şimdi başka yere doğru gideceğiz, şansımızı deneyeceğiz bakalım. O kadar güzel bir gündü ki, o kadar güzel yerler gördük ki gerçekten yani çok yorgunum. Bakın rengim bile değişmiş ama çok mutluyum. İyi ki buralara gelmişiz. İyi ki bu turu yapmışız Burçin. Harikaydı ya. Vallahi var ya, ve en ilginci size söyleyeyim mi? Adam o balıkları tuttuklarını bize verdi. Dedi ki gidin akşam sahilde barbekü yaptırın. Biz de şimdi onu yaptırmaya gidiyoruz. Ama tabii ki adama ücretini de verdik, böyle bahşiş gibi oldu. Suyun altı full balık olsa da oltayla tutamadık. Onlar zaten dalıp vuruyorlardı. Ama gerçekten son dönemlerde bu kadar çok balığı bir yerde görmemiştim. Dokunsanız elinizin altında dünyanın envai çeşit rengarenk balıkları vardı. Şimdi böyle bir yerde kalıyoruz. Önceki bölümde size buradaki otelleri anlatmıştım. Bu otelin de bağlantısını koyarım. Daha ne oteller var, onları da bölge ayırırım. Buranın geceliği kişi başı 40 dolara falan geliyor yaklaşık olarak arkadaşlar. Ve nerede kalıyoruz biliyor musun? Gel. Gel insanlara da gösterelim. Burçin gel. Denize sadece 30 metre falan. Yani yürüyerek 20 saniyede sahile ulaşabiliyorsunuz. Böyle harika bir yerde kalıyoruz. Ve fiyatı kişi başı hani düşük dönemde gelsen ya da erken alsan 30 dolara falan geliyor, kahvaltı dahil. Gerçekten bu konuda bence Tayland hala çok uygun. Ve akşamüstü de sizleri böyle bir manzara karşılıyor. Bugün dolunay var. O yüzden sular çekilmiş. Normalde şurada falan sular vardı. Bakın yaklaşık 10 metre falan çekilmiş. Harika bir hava var. Şu anda tam güneşin batışını göremesek de o kızıllık ve morluk, turunculuk, rengarenk cümbüşü görüyorsunuz. Mekanlar ışıklanmaya başladı. İnsanlar turlarından dönmüşler. Yemek vakti için hazırlanıyorlar. Çok güzel yerde kalıyoruz. Benim buradan hiç gidesim gelmedi. Yani hem ada hayatını hem turistik bir anlamda her şey elinizin altında olması,
hem de Tayland'da gördüğüm en sıcak insanların çok büyük kısmı buradaydı arkadaşlar. Yani o Phuket'teki gibi, hele Pattaya, Bangkok'takini saymıyorum bile, bozulmuş değildi. O yüzden buranın insanına da bayıldım. Keşke daha uzun kalsaydık ama inşallah ileride yine geliriz. Balıkları buraya verdik. Dedik ki biz size parasını verelim, temizleyin, pişirin. İnşallah akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Ama biz şimdi karınlarımızı doyurmadan önce bir noodle'la duruyoruz öğlenden beri. Düşünün kaç saat oldu Burçin? Biz hiçbir şey yemedik ki bugün. 8 saat oldum ve kahvaltıda yaptım. Kahvaltıda yok zaten. Bu kardeşlerin bu kadar emek verdi. Ekranın başında kardeşim. Ayaklarını da uzatmışsındır şu an. Bir elinde kumanda, bir elinde çay çekirdek ya da kahvaltı yapıyorsundur. Ya da abilerim, ablalarım. Artık şu videoya bir yorum, bir de beğeni atarsanız, hype'larsanız sevinirim. YouTube bu şekilde çalışıyor. Bizi bu şekilde desteklemiş olursunuz. Biz de ekmeğimizdeyiz. Dükkan dönsün. Bu şekilde dünyayı gezip içerikler öğretip sizlerle paylaşabiliyorum. Beğenmemişseniz de canınız sağ olsun. Ama bu saate kadar izlemişseniz, şu süreye kadar demek ki video canavar gibi gidiyor. Hadi enerji saati. Bakar mısın balıkların tazeliğine ya? Çok balık konusunda çok iyi ama dediğim gibi biraz yavan oluyor balıkları. Çünkü bunların denizleri tuzsuz. Bizdeki kadar tuzlu değil ve sıcak. O yüzden hayvan yağlanmıyor. Birazcık et lezzeti az olabiliyor ama olsun. Buna da şükür. Neredeyiz peki? Family, ailenin yerindeyiz. Gel bakalım. Aile işletmesi burası. Plastik sandalyeler, mantyeler koymuşlar. Geçen çok lüks yeri de gösterdim size önceki bölümde. Bu sefer de biraz daha böyle halktan bir yer seçelim dedik. Hello. Bak balığı her yerde her zaman yeriz. Hiç önemli değil. Ama şunu anlatabildik, söğüş yaptırttık. Bunu anlatabildik. Bizim için çok büyük başarı bu. Yapmaz üstüne diyor baharat dökeyim mi diyor. Spice atayım mı diyor. Gerçekten yani günün en güzel anı, hiçbir şey yemedik resmen. İnşallah balık da güzeldir. Anlamadım neden gittik kefal vurdu. Yani orada rengarenk balıklar vardı. İsrarla gidip bunlardan vurdu hep. Biz yiyelim diye. Bizim balık 4 tane değil miydi ya? Bence daha... Ama sanki İki miydi? Şöyle harika pişirmiş dayım. Tam esnaf işi yer bulduk dedim ya. Bakın. Böyle bir balık. Balık gibi balık. O yavanlık, o tatsızlık yok. Demek ki bilerek bundan vurdu hep. Aa Burçin. hemen bakıyorum. Üstüne de zeytinyağı dökmüşler. Allah'ım inanamıyorum. Günün anlam ve önemini özetlemeniz için yorumu size bırakıyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tat hadi sen de. Şuradan çok güzeldi bak Burçin, şunu al. Hı, al. Bak o kısmı. Ya Ağlamak. çok iyi değil mi? Arkadaşlar diğer tarafta görüşürüz. Hadi öptüm sizi. Biz yemeğimizi yiyelim. O kadar güzeldi ki yemek. Şimdi de şöyle bir adada akşam yürüyüşü yapalım dedik. Şahane bir dolunay var. Şuradaki mekanlara doğru gidiyoruz. Sular da çok çekildiği için yürüyebileceğiniz alan bayağı oluşmuş. Rahat rahat böyle konforlu bir şekilde kordonlu yürüyormuşuz gibi hissediyorum. Dalgaların da sesini dinleyerek baksanıza. Çok güzel oldu ya. Vallahi daha güzeli sizlerin olsun gerçekten. Ben size bu kadarını anlatabiliyorum. Bu kadarını rehber olarak hazırlıyorum. Umarım yüz binlerce insana bu gittiğim yerler rehber olup onların da içindeki küçük kıvılcımlar yangına dönüyordur. Benim yapabileceğim en katma değerli şey hayatımda muhtemelen şu ana kadarki şey budur yani. Başka da bir şey gelmiyor zaten aklıma. Gezerim, gösteririm, anlatırım. Şu karenin güzelliğine bak Burçin. Bak bir yanda ay ışığı, bir yanda böyle plajda çok keyifli restoranlar, bir yanda da dalgalar. Burası da işte adamızın arkadaşlar pazar çarşı kısmı. Yürüyüş caddesi diye geçiyor, Walking Street. Her şey bu caddenin etrafında dönüyor. Ve burada araba olmadığı için rahat rahat böyle yürüyerek masaj da yaptırabiliyorsunuz, alışveriş de yapıyorsunuz, yemek de yiyorsunuz. Aradığınız her şey bu caddenin üstünde oluyor. Bak bugün size çok hayati bir şey söyleyecektim. Videonun içinde yapmayı unuttum. O yüzden şimdi söyleyeceğim şeyi altın harflerle bir yere yazın. Gel, eczaneye geldik. Oh ne güzel Vicks kokuyor içeriz. Bakın şu, hangisiydi o? Bu muydu? Biraz daha pahalı ama ne uyarısı var üzerinde. Birçok deniz canlısının saldırmasını engelleyen bir güneş kremi bu.
Özellikle burada böyle böcekler olabiliyor denizde, ısırabiliyor sizi. Deniz anasının mesela bir anda vücudunuza dokunabiliyor ve orası kızarmaya başlıyor. Böyle burada güneş kremleri var. Ben hayatımda bunu ilk defa kullandım. Bir gün olur da yolunuz buraya düşerse diye sizlere bu kıymetli bilgiyi de paylaşmak istedim. Çünkü ben de ilk defa öğrendim. Tavsiye değildir, tamamen öneri. Böyle kendimizi sokaklara attık, dolanıyoruz. Akşam yürüyüşü olsun birazcık da. Ve videomuzun kapanışını yapalım. Birazcık sesim gitti, fark etmişsinizdir. Artık klima o kadar çok çarptı ki sıcak soğuk derken pek muhtemel sizler de benzerini buralarda yaşayacaksınız. Harika adalar gördük. Tayland-Malezya sınırındaki bu adaya geldiğimde gerçekten ben bu kadar tatlı yerler göreceğimizi düşünmüyordum. Daha önceden birazcık hani dedim mi kıyaslama da yapacağım. Koh Tao, Koh Samui, Koh Phangan, Phuket burasını da görmüşken bir genel özetini yapalım. Burası bir kere daha az turistik ama küçücük bir yer olduğu için otel bulmak çok zor demiştim. O yüzden açıklamaya bırakacağım. Kesinlikle en az bir hafta 10 gün önceden rezervasyonlarınızı yaptırın. Denizi çok güzel. Gittiğimiz adaları gördüğünüz çok sakin yerler. Bu konuda hiçbir şikayetim yok ama sanki yani o Phuket tarafındaki ya da işte Krabi tarafındaki gördüğümüz adalar daha güzeldi diyebilirim. Burası daha samimiydi. Daha izole bir yerde. O yüzden birazcık daha böyle hani Tayland'da birçok yeri görmüşseniz artık daha başka nereye gideyim diyenlerin tercih edeceği bir yerdir. Hem Malezya'ya gelmişken hem Tayland'a da gelmişken ikisini birleştirelim. Biraz oradan biraz buradan görelim diyorsanız dediğim gibi Langkawi'de Malezya'ya gelip burada oradan feribotlarla da Koh Lipet'i yani Tayland'ı dahil edip bir tur yapabilirsiniz. Yeme içme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Deniz mahsulünü seviyorsanız zaten hayli hayli yeter. Adada aradığınız her şeyi de bulabiliyorsunuz. O yüzden her şey çok güzeldi, çok keyifliydi. Bir sonraki bölümde dünya turumun devamında sizleri nereye götüreceğim biliyor musunuz? En sevdiğiniz gezilerden bir tanesini yapacağız inşallah. Gemi turuna çıkacağız birlikte. Singapur'dan hareket edeceğiz ve 5 günlük harika bir yolculuk olacak. O yüzden şimdi ben başka bir yere geldim. Uçağa bineceğim. Singapur'a gitmem lazım. Oradan gemi kalkacak ve o kadar çok beğeneceksiniz ki gemi turlarını siz de çok seviyorsunuz. Şimdiden bildirimleri açın. Hazırda bekleyin. İnşallah yakında onlar da geliyor. Hanımlar beyler Koh Lipe gezimiz bitti. Tayland'a yine gelir gideriz. Çok sevdiğim bir ülke. O yüzden geldikçe gittikçe de videolar çeker. Sizlere de tecrübelerimi anlatırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün detayları açıklamaya bıraktım. Çok güzel yerler gördük. İnşallah bir gün geldiğinizde siz de keyif alarak buraları gezersiniz. Bu videomuz bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.